Herkese merhaba. Emtialarda Cuma kapanışı oldukça pozitif bir görüntüyle gerçekleşti. Bunu bir incelemek istiyorum. 24.60'lardan başlayan düşüş sonrasında ilk defa bir arz talep dengelenmesinin oluştuğu bir süreci takip ettik Cuma günü. 24.60 düşüşü başladıktan sonra bakın şurada iki defa konsolidasyon alanı oluştu. Birincisi 22.61-22 aralığında ilk konsolidasyon alanı yaşandı. Sonrasında bakın bu konsolidasyon alanı kırılıp arkasından gelen yükselişin de bir önceki tepeye ulaşamadığı nispeten zayıf bir tepki olduğunu görüyoruz. Sonraki konsolidasyon alanı ise bakın şu bölgede gerçekleşti. Burada da 22-21-60 aralığını takip ettik. Gene bu bölgede de bir satış süreci, yeni bir dip süreci yaşandı. Sonrasında gelen yükselişin de gene bakın bir önceki tepenin altında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu düşüş sürecinde de hafta içi yaptığım analizlerde bahsetmiştim. Herhangi bir alım yönlü, pozitif yönlü bir hareketin olmadığını hep konuşmuştuk. Ancak bakın şöyle grafiği yakınlaştırdığımızda burada yeni bir konsolidasyon alanı oluştu. Şöyle ki yukarıda 21.81, aşağıda 21.42 şu yatay bantta bir hareket başladı. Sonrasında bakın şu tepe bölgesinden gelen 21.77'den gelen satışlar yeni bir dip yaptıktan sonra gelen alımlar ise şu satışların başladığı direnç bölgesine kadar ulaşarak burada bir arz talep dengelenmesinin oluştuğunu bize gösterdi. Dolayısıyla Cuma öğleden sonra özellikle yaşanan şu yükselişin artık düşüşün sonlandığı ve arz talep dengesinin oluştuğu yatay bir banda girdiğimizi bize gösteriyor. Ancak tabi burada gene kuralımız olacak, 21.17 altında kapanışlar olmaması gerekecek. Önümüzdeki hafta olası satışlar alım olarak kullanılabilir. Bunun için de ilk destek bölgemiz 21.48-21.42 bölgesi. Burada aynı zamanda bir ters omuz baş omuz formasyonu da oluşabilir. Bakın şu ilk omuzumuz. Sonrasında Cuma dibiyle birlikte bir baş oluştu ve şu an eğer aşağıda 21,5 dolar altında hareketler görecek olursak, şu mavi alana gelecek olursa burada da son bir sağ omuzumuz oluşmuş olacak. Dolayısıyla burada bir ters omuz baş omuz formasyonuyla yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bu nedenle de 21.48-21.42 bölgesi alım için uygun olacaktır. Tabi bu aşağıda bir çift dip ihtimali de gündemde olacak. Dolayısıyla burada bir paçal yapmak çok daha sağlıklı bir işlem stratejisi olur. 21-24, 21-17. 21-17'nin kırılmasıyla da yatay bandın tekrar düşüşle sonlandığı bir süreci takip ederiz. Ancak Cuma kapanışına baktığımızda son derece pozitif bir görünüm olduğunu ve piyasanın artık düşüşü durdurup yataya geçmiş olabileceğini düşünmemize neden oluyor bu hareket. Buradan ons altına geçelim. Bakın ons altında da benzer bir durum var. Burada da bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. Paçal alım için ilk olarak 1833-1827 bölgesi kullanılabilir. Bunun da altında çift dip ihtimali 1822-1818 bölgesi var. Bunun altında da 1817 destek bölgesi kırıldığı takdirde stop olmak gerektiğini unutmayalım. Burada da gördüğümüz gibi bir arz talep dengelenmesi söz konusu. Daha garantili işlem yapmak isteyenler yukarıda öncelikle 1845'in ve 1850'nin kırıldığı süreci takip edebilirler ons altında. Buradan altın gümüş rasyosuna geçmek istiyorum ve haftalık grafiklerden bakacağım. Geçtiğimiz hafta sonu yukarıda 84.64'ün önemli olacağını konuşmuştuk. Bunun hafif üstünde kapanış yaptı. Gene geçmişten gelen bakın şu 2020 Eylül ayında oluşan bir tepe bölgesi vardı. Bunun da direnç seviyesi 85.52. 85.52'nin üstüne atsa da burada bir aslında dönüş mumu diyebileceğimiz bir kapanışla haftayı bitirdi. Bunu da şöyle geçmişten bakın göstermek istiyorum. Şu an bu son haftanın mumuyla bakın şu tepedeki mumu kıyasladığımızda aynı benzer bir hareket görüyoruz. Dolayısıyla buradaki gibi bir miktar düşüş gelebilir. Dolayısıyla gümüşün güçlenerek yükseldiği bir süreç takip edilebilir. Bakın hemen bir önceki tepede de gene benzer bir mum hareketi var. Dolayısıyla burada altın ve gümüşün arz talep dengesinin oluştuğu bir süreçte altın gümüş rasyosunda da bu mum oluşumu önümüzdeki hafta altın ve gümüşte pozitif bir hafta yaşayabileceğimizin bir başka göstergesi.
Ancak lütfen stop seviyelerine dikkat edelim. Beklenmedik gelişmelere karşı mutlaka pozisyonlarımızı korumaya alalım. Buradan bir platine dönmek istiyorum. Platinde de şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği 923-904 bölgesi önemli destek bölgesi demiştik. Aşağıda 891'e kadar satışların derinleşmesi normal karşılanırdı. Geçmişten gelen bakın bir destek bölgesi burası. Ancak burada da şu an için şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği bölgenin destek olarak çalıştığını söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki hafta altın ve gümüşe olası gelen yükselişler platinde pozitif etkileyecektir. Buradan hızlıca bir paladyuma bakalım. Paladyumda 1500'ün altında bir kapanış gördük ancak çok zayıf bir satış geldi. Hatta 1500'ün altında direkt alımlarla da karşılaştığımız bir süreç oldu. Altın ve gümüşe burada gene gelecek olan alımlarla paladyumun da bir miktar toparlamasını bekleyebiliriz. Ancak hala burada paladyumun çok pahalı olduğunu ve 1500 seviyesinin çok kritik olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Buradan hızlıca bir gramlara da bakalım. Gramları şöyle 4 saatlik grafiklerden tekrar bir hatırlamak istiyorum. 13.14-13.40 bölgesini takip ediyorduk. 13.14 altında hareketler görsek de haftalık kapanış gene 13.14 üstünde gerçekleşti. Burada olası onslara gelen alımlarla birlikte gümüşte 13.40'ı takip edeceğiz. 13.40'ın kırılması tekrar 13.98-14.80 aralığına doğru bir yükselişi tetikleyebilir. Aşağıda ise takip edeceğimiz destek bölgemiz 12.64-12.27 bölgesi. Burası alım için oldukça uygun bir seviye olacaktır. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da 1100 seviyesine kadar düşüşler normal karşılanır demiştik. Satışların 1108 seviyesinden bir tepki aldığını görüyoruz. Yukarıda da 1117 direnci bakın tekrar burada çalışmış durumda. 1117 ve 1123 dirençleri önümüzdeki hafta takip edeceğimiz dirençler olacak. Aşağıda ise 1100 seviyesi hala önemini koruyor. Evet, emtialardan da bugünlük kısaca bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.